Bundan 2-3 gün öncesine kadar bir akıllı saat arayışındaydım ve ilk baktığım modeller de Apple Watch modelleriydi fakat fiyatları gerçekten çok yüksekti. Bu yüzden yeni nesil Apple Watch'lara alternatif olabilecek daha uygun fiyatta 999 TL'ye bir Apple Watch buldum. Daha öncesinde de herhangi bir Apple Watch deneyimim olmadı. Aslına bakarsanız herhangi bir akıllı saatte kullanmadım. Apple Watch'u nasıl bu fiyata aldım? Gelin bunun hakkında konuşalım ama öncelikle sizi bir kutu açılımıyla baş başa bırakayım. Apple Watch böyle bir kutuda geliyor ama kutu gerçekten yıpranmış durumda. Çünkü ben bunu yenilenmiş olarak aldığım için büyük ihtimalle 4-5 yıl önce alınmış bir cihaz. Bu yüzden durum böyle. Arka tarafa baktığımız zaman bu cihazın 2015 yılında üretildiğini ve kutu içeriğinde de manyetik şarj kablosu, USB güç adaptörünün olduğunu söyleyelim. Tabii ki Apple Watch Sport'un kendisi de bu kutudan çıkıyor. Hemen kutuyu kaldırdığımız zaman da ve burada tekrardan Apple logolu bir kutu bizleri karşılıyor. Bunun içerisinden de Apple Watch'un çıktığını görüyoruz. Burada söylemem gereken bir detay var. Kutunun iç yüzeyinde kadifemsi bir yapıda Apple Watch Sport ibaresi de yazılmış durumda. Kutu içeriğine bakmaya devam ettiğimizde burada okumadığımız kitapçıklar ve yedek kayışımızın olduğunu da görüyoruz. Ve son olarak da manyetik şarj kablomuz bizlere sunulmuş durumda. Fakat bu kablo büyük ihtimalle orijinal bir kablo değil. Ama en azından adaptörümüz orijinal bir şekilde önümüze çıkıyor. Şimdi Apple Watch'a geçtiğimiz zaman burada klasik tasarımla karşılaştığımızı söyleyeyim. Gayet minimalist ve şık bir tasarımın olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yakın çekimde baktığımız zaman da ekranın gayet güzel olduğunu görebiliyoruz. Burada OLED bir panel kullanılmış. Yan tarafta çizikler ve ezilmeler biraz mevcut. Bu da yenilenmiş olduğunu düşünürsek tolere edilebilir diyebilirim. Ekranın detaylarından bahsetmem gerekirse 1.5 inç boyutunda 272'ye 340 piksellik 290 ppi piksel yoğunluğuyla gelen Retina ekran bizlere sunulmuş durumda. Bu ekran gerçekten güzel bir deneyim sağlıyor. Arka tarafına baktığımızda da Apple Watch 38 mm yazısını ve 7000 serisi alüminyumdan yapıldığı ibaresini görürken nabız ölçümü, hareket algılama gibi pek çok sensör de burada bulunuyor. Bu arada bu saat alınabilecek en baz model diyebilirim ama buna rağmen menüde kasma, donma, takılma sorunları yaşamıyoruz. Akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Güç tuşuna bastığımızda da son uygulamaları görebiliyoruz. Son uygulamaları da buradan hızlıca kapatabilirken uygulamalar arasında da hızlıca geçiş yapabiliyoruz. Bunun yanında telefonumuzda olan bazı uygulamaları da örneğin Finans Cep'teyi de buradan kontrol edebiliyorum. Apple Watch'un genel menüsü de gayet sade ve anlaşılabilir. Aramalar kısmından da sık kullanılanlar veya rehberden birini seçerek de aramaları yapabiliyoruz. Bu aramaların hepsini Apple Watch üzerinden gerçekleştirdiğimizi söyleyeyim. Ek olarak maillerimizi de kontrol edip hızlıca cevaplayabilirken telefonumuzdaki fotoğraflara da buradan erişebiliyoruz. Son olarak malzeme kalitesinden de bahsedersem kordon kalitesi oldukça başarılı. Saatin vermiş olduğu hissiyat da gayet premium diyebilirim. Kolunuza taktığınızda da kesinlikle kalın ve ağır hissettirmiyor ve Apple Watch'un hoparlörleri de bir arama yapıldığında veya bildirim geldiğinde gayet yeterli seviyede. Dostlar şimdi son olarak bu kısa süreçteki deneyimlerimden de bahsetmek istiyorum. Şu anda elimdeki Apple Watch Series 0 yani Apple Watch Sport olarak geçen Apple'ın ilk piyasaya sürmüş olduğu Apple Watch serisi. İlk sipariş ettiğimde gerçekten çok yüksek beklentilerim yoktu ama şu anda yapabildiklerini, yeteneklerini gördüğümde gerçekten beklentilerimin üstünde çıktı diyebilirim. Çünkü Apple Watch üzerinden arama yapabiliyorum. Ses gayet net gidiyor. Karşı tarafı da gayet net bir şekilde duyabiliyorum. Bunun yanında gelen mailler, bildirimler ekrana anında düşüyor ve hızlı bir şekilde bu mailleri ve bildirimleri de rahatlıkla cevaplayabiliyorum. Ve ek olarak Siri'yi de aktif olarak kullanabiliyoruz ve telefonumdaki bazı uygulamaları da Apple Watch üzerine yükledim. Buradan da sıkıntısız bir şekilde bazı uygulamaları kontrol edebiliyorum. Açıkçası içindeki Apple Watch S1 işlemcisini düşündüğümde 7 yıllık bir işlemciden bahsediyoruz. Bu işlemci halen menüde dolaşırken de uygulamaları kullanırken de bize herhangi bir problem yaşatmıyor. Çok tepkisel çalıştığını söyleyemem ama idare edecek düzeyde diyebilirim. Yani dostlar bu birinci nesil Apple Watch'u özetlemem gerekirse 999 TL'lik fiyatın oranla sunduklarıyla ben gayet başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Eğer bu videoyu beğenirseniz Apple Watch'un uzun kullanım deneyimlerini de aktaracağım bir video yapacağım. Peki sizler bu saat hakkında neler düşünüyorsunuz? 999 TL'ye alınır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.